Bugün şahane bir tatlı tarifi ile karşınızdayım. Taş kadayıf tatlısı. Öncelikle tencereye 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu alalım ve üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp şeker eriyene kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Bu tatlı için şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şerbeti hazırladıktan sonra biraz dolapta bekletirseniz kıvamı çok daha güzel olacaktır. Yaklaşık 15 dakika kadar şerbetimizi kaynatıyoruz. Kaynayan şerbeti daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. Tatlımızın hamuru için 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da tuz ekleyip yoğurma kabına alalım. Bir kaşık yardımıyla bütün malzemeleri iyice birbirine geçene kadar karıştıralım. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı ılık su ilave edelim ve çırpıcı ile iyice karıştıralım. Hiç topak kalmamasına dikkat edelim. Tarifimi nereden izliyorsunuz? Yorum kısmına yazın lütfen. Kıvam alan harcımızın mayalanması için üzerini kapatıp 10 dakika kadar bekletelim. 10 dakika sonrası harcımızın kıvamını tekrardan kontrol edelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Herkesin kolayca hazırlayabileceği taş kadayıf tatlısını bütün püf noktalarıyla sizlerle paylaşıyorum. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ki sizler de denediğinizde aynı şekilde lezzetli taş kadayıflar yapabilirsiniz. Adım adım videoyu takip ederseniz siz de rahatça bu tatlıyı evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Ben daha kolay dökebilmek için harcımı bu şekilde bir kaba alıyorum. Isınan tavaya hamurdan bir kepçe dökelim. Hamurun altı kızarıp ve üzeri suyunu çekip göz göz olunca hamuru tavadan alalım. Hamurumuz göz göz oldu. Pişen hamurları temiz bir bez ya da tepsinin üzerine alalım. Bütün hamurlar bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Pişirme aşaması için tavanın ısısı çok önemlidir. Önce bir tanesini deneyip ısıyı ayarlayın, daha sonra diğer hamurları pişirmeye devam edin. Tavanın ısısı ne çok yüksek ne de çok düşük olmalıdır. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde kabarıp pişiyorlar. Taş kadayıflarımız suyunu çekip göz göz olmaya başladı. Bütün hamurları aynı şekilde pişirip bir tepsinin üzerine alalım. Bu tarif hem çok lezzetli hem de çok hafif. Ayrıca fazla hazırlayıp buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Hamurlarımız hazır. Gördüğünüz gibi altları kızardı, üzerleri de göz göz oldu. İç harcımız için irice kıyılmış cevizlerimiz var. Siz dilerseniz içerisine bir tatlı kaşığı da tarçın ilave edebilirsiniz. Ben sade şekilde tercih ettim. Cevizli harcı hamurların orta kısmına yerleştiriyorum ve hamurumu kapatıyorum. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken en önemli püf nokta kenarları iyice bastıralım ki pişerken hamurumuz açılmasın. Tüm hamurları aynı şekilde cevizli harçla yerleştirip sıkıca kapatalım. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Çıtır çıtır hamuru ve şerbetiyle çok lezzetli bir tatlı. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde hazırlanan taş kadayıfı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıra geldi tatlılarımızı kızartmaya. Kızgın yağımıza kadayıflarımızı atıp arkalı önlü olacak şekilde güzelce kızartalım. Buradaki en önemli püf nokta çıtır çıtır taş kadayıflar elde etmek için tatlımızın iyice kızarması gerekiyor. Kanalımda birbirinden farklı yemek tarifi, kek, pasta, tatlı ve kışlık hazırlık videoları bulunmaktadır. Onlara da göz atmanızı isterim. Sizlere faydalı olacaktır. Kadayıflarımız birkaç dakika içerisinde kızaracaklar. Gördüğünüz gibi
çıtır çıtır bir kadayıf olması için iyice kızarmaları gerekiyor. Sizlerin de bu tarifle ilgili yorum ve önerileri varsa eğer bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Soğuyan şerbetimizi cam bir kaba alalım ve arkalı önlü kızaran kadayıflarımızı yağını süzüp şerbetin içine atalım. Kadayıfları birkaç dakika şerbetin içerisinde bekletelim. Tüm kadayıfları aynı şekilde arkalı önlü şekilde kızartarak şerbetleyelim. Bu tarifte şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Kızaran taş kadayıfları direkt soğuk şerbetin içerisine atalım. Birkaç dakika şerbeti çekmesini bekleyelim. Özel günlerinizin yıldızı olacak taş kadayıf tatlısını yazın dondurma ile servis ederek sunum yapabilirsiniz. Kızaran taş kadayıflarımız şerbetini iyice çekti. Şerbetini çeken taş kadayıflarımız artık hazırlar. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsteğe göre fındık veya badem ile süsleme yapabilirsiniz. Ben toz antep fıstığı ile süsleyeceğim. Şimdi kadayıflarımı toz antep fıstığı ile süslüyorum ve tabağa alıyorum. Çıtır çıtır hamuru ve şerbetiyle çok lezzetli bir tatlı. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde hazırlanan taş kadayıfı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Herkes bu tarif ile kolayca taş kadayıfını yapabilir. Gönül rahatlığıyla tarifini deneyebilirsiniz. Birazdan sizlere içini de göstereceğim. Lezzetine doyum olmayan taş kadayıfı fazla fazla yaparak dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilediğinizde çıkarıp servis ederek misafirlerinize ve ev halkınıza sunabilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.